Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere waffle grafiğinin yine iki farklı yöntemini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Birinci yöntem tek bir verinin görselleştirilmiş hali. İkinci yöntem ise ayrı ayrı iki verinin tek waffle grafiğinde kümülatif toplamının gösterilmiş halidir. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için sayfaya 2'ye geliyorum ve şuraya İlk grafiğimizi yapalım. Bunun için şöyle yerini belirlemek için 10'a 10'luk bir kare seçeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da 10. Şimdi bunun rengini belirleyelim. Buradan. Şöyle olsun. Şunu biraz küçültelim. Daha sonra görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Ve şimdi şuraya şöyle bir işlem yapacağız. Shift eşittir diyorum. Önce satır diyelim. Parantezi kapatıyorum. Şunu Ctrl R, Ctrl D. Burası bizim satır sayımız. Bunun başına geliyorum. Şurası 11. satır olduğu için 11 eksi diyorum. Şimdi Ctrl R, Ctrl D diyorum. Bakın 0'dan 9'a kadar. Şimdi bir işlem daha yapacağız. Şuraya geliyorum. Parantez içine alıyorum. Bunları çarpı 10 diyeceğim. 10 katını alacağım yani. Ctrl R, Ctrl D. İstediğim tabii ki bu değil. Şöyle artı sütun diyorum. Parantezi kapatıyorum. Ctrl R, Ctrl D. İstediğim aslında bu, ancak bu 2'den başlıyor, 101'de bitiyor. Bu yüzden şunun arkasına bir tane eksi 1 diyorum. Yine Ctrl R, Ctrl D. Şimdi 1'den 100'e kadar giden rakamlarımız var. Şimdi benim burada yapmak istediğim şuradaki grafiğimdeki şuradaki değer kadar yeşil kutucuk oluşsun. Bu yüzden şöyle bir formül yapacağız. Şuraya önce geliyorum. Bir tane değer yazıyorum. 15 olarak. Ve şuraya küçük ve eşit şuradaki değer ise bunu Windows F4 ile sabitliyorum. Ctrl R, Ctrl D. Şöyle bir açalım bunu. Görünsün burası. Bunlar neyin nesidir? Mesela bunu 35 yapalım. Ancak ben değerimi yüzde olarak göstermek istiyorum. Bu yüzden şuraya yüzde diyorum. Tekrar 35 yazıyorum. Tabi burası şu an yüzde olmadığı için işlem yapmıyor. Burayı yüzde yapmak için şöyle yapmam gerekiyor. Şunu parantez içine alıp şurasını bölü 100 demeliyim. Ctrl R, Ctrl D. Şu an oldu. 55 diyelim. 22. Formülümüz büyük eşit değil, küçük eşit olmalı. Şurasını küçük yapmalıyım. Şimdi Ctrl R, Ctrl D diyorum. Şimdi oldu. Şimdi bunu koşullu bir biçimlendirmeyle yapacağız. Bu yüzden şuna geliyorum ve şuradaki bölü 100'ü sileceğim. Parantezle sileceğim. Enter diyelim. Şunun arkasına çarpı 100 diyorum. Bunu yüzde yapıyorum. Şunu alıyorum. Artık şunları silebilirim. Koşullu biçimlendirme, kuralları yönet, yeni kural ve formülümü şuraya yapıştırıyorum. Biçimlendirmeye geliyorum. Buradan dolgusu yeşil olsun. Şu yeşil olsun. Tamam diyorum. Tamam. Uygula. Tamam. 35 yapalım. Evet. Ancak şöyle değil. Ben bunun kenarlıklarını yapmak istiyorum. Şöyle. Kenarlı olsun. Ama rengi şu olsun. Şöyle olsun.
Tekrar bunu biraz daha daraltacağım şöyle. Piksel olarak genişliği 50 piksel olsun. Şuradan da 50 piksel yapalım bunu. Eşit olsun. Şöyle. Daha sonra şu değerimi seçiyorum. Şurayı komple seçiyorum ve şuradan birleştir ve ortaladan şunu seçip buradan da şunu seçiyorum. Bunu kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. 24 olsun. Dolgusu siyah olsun. Bunun da rengi beyaz olsun. Daha sonra ekleden şekilleri seçeceğiz şuradan. Şunu seçiyorum. Dikdörtgenimi. Ve şuraya göre bunu ayarlayacağım. Ancak bunun dolgusu olmasın. Ana hattı şöyle biraz daha koyu bir şöyle olsun. Ve kalın olsun biraz. 4 olsun. Efekt olarak da şöyle bir parlama verelim. Şöyle bir parlamamız olsun. Birinci yöntemi tamamladık. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntemimize yaptığımız bu çalışmadan faydalanacağız. Bu yüzden şurayı seçiyorum. Ctrl C, şuraya Ctrl V diyorum. Olduğu gibi alıyorum. Tabi burada düzenlemeler yapacağız. Escape diyorum. Şurayı iptal ediyorum. Öncelikle şunu seçiyorum. Ve iptal edeceğim bunu. Daha sonra bunu 5'e kadar getiriyorum. Tam yarısına kadar. Yine şöyle yapacağım. Bu aynen kalacak. Şurayı seçelim. Koşullu biçimlendirmemize gelelim. Bunu düzenleyeceğiz çünkü burada. Formülümüzde burada B12 yani şurayı N12 yapacağız. Yani şurası. O yüzden şunu N yapalım. Daha sonra burada bir düzenleme de yapacağız. Sadece yapacağımız işlem şuradaki sütun sayısını birden çıkarıyorduk. Yani burada solda bir tane sütun vardı şu formülde. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diyeceğiz burada. Ki formülümüz düzgün çalışsın. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şunu değiştirelim bakalım değerini. Evet çalışıyor. Şimdi şuraya geliyorum. Buraya bir değer yazıyorum. Şimdilik 23. Şunu şöyle seçiyorum. Biçim boyacısıyla düzeltiyorum bunu. Tekrar yazalım. Evet. Değerimiz burada. Şimdi ikinci koşullu biçimlendirmemizi uygulayacağız. Ama öncesinde şunu tekrar seçelim. Ve burada dolgu yok diyelim. Şunun arkasına dolgu yok diyelim. Ve kenarlık çizgilerimizi beyaz yapalım. Şuradan beyazı seçelim. Şöyle olsun. Tekrar bu alanı seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları yönet. Şunu seçiyorum. Kural düzenle. Öncelikle şuradaki formülümü bir alacağım. Daha sonra yeni kural diyorum. Yine buraya bunu yapıştırıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Bu formülün başına geliyorum. V diyorum. V formülünü kullanacağız. Parantezi açıyorum. Şuraya küçük eşittir değil, büyük diyeceğiz. Noktalı virgül Ctrl V. Parantezi kapatıyorum. V'nin parantezini. Ama buradaki N'yi şuraya seçeceğiz. Yani şuradaki değeri seçeceğiz. Bu da galiba S idi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. S diyeceğiz buna. Biçimlendirmeye geliyorum. Dolgu olarak da şunu seçeceğim ben. Tamam diyorum. Tamam. Burada bir şey hata yaptık. Evet şu eşittir değil. Noktalı virgül. Tamam diyorum. Şu yeşili ben koyu yeşil olarak düzenlemek istiyorum. Bundan farklı olsun.
Yani şu olsun. Şimdi şunu 50 yapalım. Koşullu biçimlendirmemiz çalışmadı. Bir bakalım. Yine nerede hata yaptık? Burada 2 tane noktalı virgül var. Büyük ihtimalle bundan. Evet. Şimdi düzeldi. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu seçiyorum. Şuraya kadar. Tekrar koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Buradaki değerim büyükse şuradaki değerimden bunu koyu yeşil yapsın. Şunu seçiyorum bu sefer. Yeni kural. Buradaki değerim büyükse şuradaki değerimden şu rengi versin. Yani ben hangi tarafta olduğunu bu şekilde anlayacağım. Şu anda büyük taraf burası. Burası siyah. Yani aslında benim bunu düzenlemem lazım. Biraz sonra düzenleyeceğiz bu kısmı. Mesela ben bunu 51 yapayım. Burası siyah, burası yeşil oldu. Şimdi tekrar şuraya geliyorum. Koşullu biçimlendirme, kuralları yönet. Şunu kural düzenle. Şuradaki formülü hepsini alacağım. Baştan sona doğru. Ctrl C diyorum. İptal diyorum. Yeni kural diyorum. Ve bunu yapıştırıyorum. Şimdi tek yapacağım şuradaki hücreleri değiştirmek olacak. Yani şunu N yapacağım. Şurayı da S yapacağım. Biçimlendir diyorum. Burada koyu yeşil yapacağım. Biraz sonra şunu düzenleyeceğiz. Tamam diyorum. Tamam. Şuradaki koyu yeşili kuralı düzenle diyorum ve bunu şöyle açık sarı yapacağım. Uygula. Tamam. Yalnız şöyle bir şey. Şuradaki ayrıntıyı göstereyim. Bakın. Burada sadece N2'de çalışıyor bu. Şunu alıyorum. Ctrl C ile şuraya kopyalıyorum. Uygula. Tamam dediğimde düzelecek. Bakın. Burası büyük olduğu için 150'ye kadar ortak olan sarı. Sonra yeşil. 151. kısmı. Mesela şurayı 165 yapayım. Burası siyah oldu. Kahverengi geldi. 51'e kadar sarı. Daha sonrası kahverengi. Şimdi burayı düzenleyelim biraz. Şöyle sağ tarafa çektireyim. Ortalayayım şurasını. Şunu aşağı doğru çektireyim. Biraz ortalı olsun. Ve şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada diyorum. Birden 100'e kadar. 100'e diyorum sonuna. Kopyalıyorum formülü. Şuraya geliyorum. Özel yapıştır formülleri. Şuraya da geliyorum. Özel yapıştır formülleri diyorum. Daha sonra şurayı tıklıyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.